Evet dostlar merhaba. Ben şimdi Çumra'ya geldim. Karaman'dan buraya geldim. Karaman'dan Konya'ya geçecektim. Çumra yol üstünde olduğu için Çumra'ya da bir uğrayayım dedim. Burada bildiğiniz gibi Çatalhöyük var. Yani ilk yerleşik hayatı yaşayan insanların bulunduğu yer. Oraya gitmeye çalışacağım. Yalnız otobüs beni yol üstünde indirdi. Burası İçeri Çumra diye geçiyor. Şöyle göstereyim. Şurada indirdi. Burası İçeri Çumra. Bir mahalleymiş yani. Çumra'ya yaklaşık emin olmamakla birlikte 10-12 kilometre uzaklıktaymış burası. Ben şimdi burada otobüs bekliyorum. Çumra'ya geçeceğim. Oradan Çatalhöyük'e geçeceğim. Çatalhöyük'te yanılmıyorsam bir 20-30 kilometre uzakta. Umarım araç buluruz. Çatalhöyük'e giden minibüsler yok. O yüzden otostop çekiyorum. Bir amcamın, bir abimin arabasına bindim. Yol çok güzel. Gördüğünüz gibi Çumra komple tarım. Yani her yerde tarım var. Şöyle göstereyim. Tarım şehri. Ama ucuz değilmiş abinin anlattığına göre. Çumra ucuz değilmiş. Çünkü köylüler de merkeze geliyormuş. Burada şeker fabrikası varmış. Orada çalışanlar falan, memurlar. Herkes merkeze gelince arz talep dengesizliği oluşuyormuş. Şöyle. Yani Çumra'da gördüğüm tek şey şöyle tarlalarda sulamalar falan var. Her yer yemyeşil. Şimdi Çatalhöyük'e ulaştım. Buranın da yine ulaşım sıkıntısı var. Araç yok maalesef arkadaşlar. Ya turlarla geleceksiniz, ya şahsi aracınızla, ya da otostop çekeceksiniz. Burası Çatalhöyük'ün girişi. Biz hemen bakalım ne var, ne yokmuş. Şimdi Çatalhöyük'e girişte size 5 tane oda karşılıyor. Bunu gerçekten iyi düşünmüşler ve iyi yapmışlar. Şimdi ilk giriş burası. Kısa bir tanıtıyor. Şimdi şöyle göstereyim. Burada Çatalhöyük'te çıkarılan çeşitli aletler, edevatlar, nasıl söylesem çanak, çömlek, o tür şeyler var. Seramikler, onlar burada sergileniyor ve her bir monitör dijital, böyle kulaklıkla dinleyebiliyorsunuz. Bunu gerçekten çok iyi düşünmüşler. Çok güzel yapmışlar ve girişteki arkadaşlar gerçekten çok ilgili. Burada gördüğünüz gibi çeşitli hayvanların iskeletleri, burada çıkarılan insanların iskeletleri bulunuyor. Bu 5 giriş bölgesini gezmeden Çatalhöyük'e girmeyin bence. İlk önce buraları bir gezin. Genel olarak Çatalhöyük hakkında biraz bilgi edinin. Bunlar çok güzel şeyler. Mesela bu ilk çıkarılan flüt 42 bin yıl önce Almanya'da bulunmuş. Bu tür bilgiler var. Buraya gelmişken bunları da dinleyin bence. İlgi alanınıza göre. Burada yine Çatalhöyük'le ilgili şeyler var. Yani bastığınızda size şuradaki mikrofondan gerekli bilgileri veriyor. Hemen şuraya geçelim. Aklımda ben az önce bir rehbere denk geldim. İnanılmaz güzel. Yani rehberle gezmenin ayrıcalığı o işte. Her şeyi anlattı. Çok güzel. Yani rehbersiz gezince insan çok bir şey anlamıyor açıkçası. Çok güzel böyle animasyon şeklinde şeyler yazmışlar. Şöyle tıkladığınızda size tarihsel değişimini gösteriyor. Buradaki yapı Çatalhöyük'te çıkarılan duvar. Duvarın bir örneği bu. Üstte kireç var. Çamur ve samanla yapılmış duvarımız var. Onun üstünde kireç ve onun da üstünde o zamanın boyasıyla çeşitli işlemeler var. Bunun adı neydi? Unuttum. Aşı boyası mıydı? Öyle bir şey diyorlardı. Buradaki taşlar obsidyen taşı. Şu tarihteki ilk ayna buradan çıkarılmış. Bu obsidyen bildiğiniz gibi sert ve parlak bir taş. Tarihte çıkarılan ilk ayna bu burada bulunmuş, bir mezarda bulunmuş. Burası yine çok güzel böyle animasyon şeklinde yapmışlar.
Şurada monitör var. Monitörü monitörün ok tuşlarına bastığınızda Çatalhöyük'ün ilk zamanlarıyla ilgili bilgilere ulaşıyorsunuz. Burada insanlar gördüğünüz gibi tarım yapıyor. Ve burada Çarşamba ırmağının sanırım bir kolu buradan geçiyormuş gördüğünüz gibi. Şu anda kurumuş tabi. Tamamen kavak ağaçlarıyla çevrili yemyeşil bir yermiş burası. İnsanlar gördüğünüz gibi tatlı su balık avcılığı yapıyormuş. Burada çeşitli tatlı su kuşları da yaşıyormuş. Bu kısım çok güzel yapılmış. Çatalhöyük'e girmeden bunları bir dinlemenizi tavsiye ederim size. Harika olmuş gerçekten. Burada emeği geçen herkese bir teşekkür etmek lazım. Birçok alan böyle başıboş bırakılmış ama burası yani tarihi yerler. Mesela dün gittik Karaman'da bir iki yere. Yani güvenlikçi bile yok. Ve o kadar güzel yerler ki, o kadar tarihi yerler ki. Ama burayla ilgilenmişler. Şu figürler hep kazı esnasında duvarda çıkarılan figürler. Bu gördüğünüz Akbaba figürü. Bunun da bir hikayesi var. Sanırım Akbaba figürü ve başsız insan var gördüğünüz gibi. Yani Akbaba'nın tehlikeli olduğunu burada anlatmak istiyorlarmış. Bu Anadolu Parsı şu anda tabii nesli tükenmiş ama o dönemde yaşıyormuş. Burada Akbaba'mız şurada. Bu gördüğünüz bir boğa olması lazım ama sanırım bu vahşi bir boğaymış. Yine gördüğünüz gibi koyun, kuzu, domuz bu tür hayvanların da yine baş iskelet kısmı burada sergileniyor. Tabi burada Çatalhöyük'teki insanlar yerleşik yaşama geçince tarıma da başlamışlar ve karbonhidrat kullanmaya başlamışlar. Gördüğünüz gibi burada 5 tane sanırım arpa, buğday, esmer buğday, diğer ikisinin adını unuttum. Bunlar hep burada yetişiyormuş. Şu gördüğünüz incir, burada incir de yetişiyormuş. Bildiğiniz gibi incir nemli ortamlarda yetişir ama o dönemde burada incir de yetişiyormuş. Yine ilginiz varsa buradan bastığınız zaman size ilgili meyve veya sebzeyle ilgili detaylı bilgi veriyor. Burada tatlı su kuşlarını görüyorsunuz. Balıkların, deniz canlılarının kabuklarını görüyorsunuz. Burası böyle. Tabi az önceki arkadaş çok güzel anlatıyordu. Ben sadece aklımda kalanları size anlatıyorum. Yine bu gördüğünüz orakmış. O dönem kullanılan hayvan Neolitik dönemde o dönemki topluluklar yerleşik hayata geçince öğütme taşları, saban ve ekin kesmek için de orak kullanmışlar. Bu hayvan boynuzu, üstündeki hayvan dişi ve altındaki maddenin ismini unuttum. Gerçekten çok ilginç. Bunlar hayvanların kemikleri, sığır hayvanının kemikleri. Şu evcilleştirilmeden önceki yani vahşi hayattayken sığırın bildiğiniz gibi yani herhangi bir canlı hareket etmediği zaman cismi küçülür. Bu sığır hayvanının vahşi doğadaykenki kemiği, bu da evcilleştirildikten sonraki kemiği. Bura Çatalhöyük'ün son kısmı sanırım. Burada yine çok güzel resimlendirmeler falan yapılmış. Şu gördüğünüz duvardaki resim, şöyle sırayla gidelim. Bastığınız zaman zaten resim değişiyor. Bu geyik, bir geyik avını anlatıyor. Bu resimlerin çoğu Ankara Etnografya Müzesi'nde sergileniyormuş. Bir kısmı da Konya Müzesi'nde, Konya Şehir Müzesi'nde sergileniyormuş. Bu gördüğünüz bir av sahnesini anlatıyor. Bu da farklı bir av sahnesini anlatıyor. Buradaki hayvan sanırım sığır. Biraz diğerinden yani şu geyikten büyük çizilmiş. Anlatılana göre cismen büyük olduğu için sığır ondan korktukları için daha büyük çizmişler ve onu avladıktan sonra da hani şurada gördüğünüz gibi evlerinin belli bir kısmına boynuzlarını koyarak yani biz senden daha güçlüyüz demek istiyorlarmış. Bu kısım çoğu yerde yokmuş ama yani bir 5-6 tane evde varmış. Bu çok ilginç.
Şu gördüğünüz çok ilginç Akbaba figürü. Evet, bu tarihteki sanırım ilk resmedilmiş harita buymuş. Ve Çatalhöyük'teki evlerin krokisi, üstteki de volkanik bir dağ. Hangi dağda adını unuttum şimdi. Volkanik bir dağın patlamasını, eruption'ını anlatıyormuş. Yine çeşitli, tabi yazı öncesi dönem olduğu için çeşitli geometrik yazılar var. Buradan bir şeyler anlatmak istiyorlar ama ne bilmiyorum. Bu el izlerinin hepsi farklı kişilere aitmiş. Bunların orijinali Ankara Etnografya Müzesi'nde mevcutmuş. Öyle bir sürü. Bu gördüğünüz Anadolu Parsı, karşılıklı Anadolu Parsı'nı resmetmişler. Burası böyle. Gerçekten güzel bir yer. Şimdi diğer kısma geçelim. Son kısma geçeceğiz şimdi. Burayı ilk 1950'li yıllarda James Hardy miydi, kimdi ya, sallıyor olabilirim. O abimiz bulmuş. Yani burada bilinçli bir şekilde hacılar kısmında arama yapıyormuş. Daha sonra burayı bulmuş. Bu gördüğünüz kazılarda çıkarılan insan cesetleri evlerinin içine gömüyorlarmış. İnsanları böyle cenin pozisyonu şeklinde evlerinin içine gömüyorlarmış. Tabi o dönemki insanların yaş ortalaması 30-35'miş. Yani adamlar daha atanmadan vefat etmişler. Hastalıklar o dönemde çok yaygınmış. Özellikle evlerin içinde yemek pişirdikleri için ve cam falan olmadığı için muhtemelen yüksek karbondioksitten dolayı karbondioksit zehirlenmeleri oldukça fazlaymış. Bu gördüğünüz resimler burada replika ama orijinalleri Ankara Etnografya Müzesi'nde sergileniyor. Şu gördüğünüz kısım replika ama bunun orijinali çıkarılmış. Bu bir kadın cesedi ve kucağındaki de bir erkek başı. O erkek başını kerpiçle sanırım böyle sarıp onun yanına koymuşlar. Muhtemelen eşi falandır. Şuraya geçelim. Burada gördüğünüz gibi o dönem yemek pişirmek için kullanılan şeyler. Bunlar bu taşları için kullanıyorlardır. Ateş harlanınca şöyle göreceğiniz üzere ısıyı arttırsın diye. Çünkü bu taşlar ısıyı geç alıp geç veriyormuş. Buradaki gördüğünüz bıçak yine o taşın adını unuttum. Ne taşıydı unuttum. Yılan derisi ve o taşla oluşturulmuş. Evet. Burada gördüğünüz gibi o dönemde kullanılan tahıllar var. Şurası bir örneği. Hatta aşağı inelim mi? Şuradan aşağı, nereden aşağı iniyorduk? Bir yan tarafta sanırım. Bu kısmın buradaki evlerin bir örneği var. Oraya gidip onu bir size göstereyim. Sanırım burasıydı. Evet. Burada kullanılanlardan da yine bu obsidyen taşı, az önceki bıçağın ucu da obsidyen taşıydı. Şimdi aklıma geldi. Bu kemikten yapılmış bir kolye. Boya kasesi bu. Bir de kemikten yapılmış yüzükler. Bir abimiz, romantik bir abimiz yapmış. Bu da kemik saplı çakmak taşı, kama. Bunlar mühür. Bu mühürler çıkarılmış. Yani bunlar replika ama buradan bu tarz mühürler çıkarılmış. Evet, burası işte Çatalhöyük'te yaşayan insanların evinin bir temsili. Bu gördükleriniz bir ağacın liflerinden oluşturulmuş. Evlerine üstten giriyorlarmış merdiven aracılığıyla. Aynı zamanda evin üstünde bu gece veya herhangi bir saldırı anında üst kısmı kapatacak böyle tahtadan falan kapıları da varmış. Şimdi buraya gelirseniz hemen şurada bir Çatalhöyük evi var alt katta. Gözünüzden kaçmasın. Şurada aşağıya inip hemen bir bakalım. Yani bu kısmı çok güzel yapmışlar. Gerçekten takdir
edilesi. Burası evin mutfak bölümü, fırın bölümü. Şuradan evin tavanına çıkıyorlarmış. Kapı yok. Tamamen yukarıdan aşağı iniyorlar. Ve evler birbirlerine bitişik. Evler arasında boşluk yok. Burada gördüğünüz gibi fırın hemen damın üstünde boşluk olan yerde yapılmış. Muhtemelen dumanın oradan çıkması için. Gördüğünüz gibi buğdaylarını falan şöyle öğütüyorlarmış. Şunlar kerpiçten yapılmış. Isıyı geç alıp geç veriyor. Yemek pişirmek için, su ısıtmak için bunları kullanıyorlarmış. Burada gördükleriniz tamamen replika ama orijinalde olan şeyler. Ve şu anda Ankara Etnografya Müzesi'nde sergileniyormuş. Burası böyle. Şimdi kazı alanına doğru yola çıkalım. Asıl Çatalhöyük'ün bulunduğu yere doğru yola çıkalım şimdi. Evet, Çatalhöyük. Burası Anadolu'nun göbeğinde Konya Ovası'nda bulunan Çatalhöyük. Çatalhöyük hem Anadolu için hem dünya için çok önemli bir yer. Çünkü tespit edilmiş bu topraklardaki ilk yerleşim yeri burası. Bu gördüğünüz yükseltinin altında binlerce ev bulunuyor. Ama yani kazı şu anda yapılan kazı toplam alanın sadece %7'si kadar. İnsanlar 9100 yıl önce bir arada yaşamaya başladı. Burada avcı toplayıcı özelliklerini bırakıp tarıma başladılar, hayvan evcilleştirdiler ve bir kent, bir şehir kurdular burada. İki ayrı noktada büyük kazılar yapılıyor. Kuzey Korganı ya da Kuzey Höyü adı verilen bölümle başlıyoruz biz. Diğer yere şu anda giriş yasak olduğu için giremeyeceğim. Şu anda evlerin yapılarını görüyorsunuz. Dikdörtgen ya da kare şeklinde kalın kerpiç duvarlarla yapılmış bu evler. Örnek replikalarını birazdan göstereceğim. Gördüğünüz gibi şu gördüğünüz şeyler mezarlar. Vefat edenleri kendi evlerinin altına gömüyorlarmış. Şurası çöplük, yakınlaştırdığım kısım ve arkeologlar birçok bilgiyi oradan elde etmiş. Şurada gördüğünüz ocaklar, resimler, hayvan figürleri. Tabii şu anda orijinalleri burada değil. O resimler taşınmış. Bu evler belli bir süre kullanıldıktan sonra yıkılarak üzerine yeni bir ev yapılıyormuş. Ve burada yaşayan insanlar evlerinin temiz yerlerine ölülerini gömüyorlarmış. Mesela burası bir mezar. Yani büyük evlerde 60 civarında ceset çıkarılmış. Bazı küçük evlerde 2-3 ceset çıkarılmış. Bu gördüğünüz B132 buranın en büyük evi. İnsanlar ölülerini gömecekleri yeri özenle seçiyorlar. Evlerinin duvarlarında şu anda burada olmayan resimler var ama ben orada zaten videolarımda belirttim. Hatta şurada bir orijinali vardı, onu size göstereyim. Bütün her şeylerini, sevinçlerini, korkularını resimlerle aktarmışlar. Şu B82'de bir tane var. Şu orijinal. Orijinal bir resim ve şu B52'de de var. O da orijinal bir resim. Hayvan resimleri, av resimleri betimlenmiş bir şekilde. Şurada bukranyum kısmı var. Onu size gösterdim ya, sığır başı vardı 2 tane. O kısma bukranyum diyorlar. Burada 2 leoparın bulunduğu bir işleme vardı. Onu da size göstermiştim. Bunlar hepsi orijinal şeyler. Buraya
pek ilgi göstermiyorlar. Niye bilmiyorum. Muhtemelen şeyden dolayı olabilir. Buraya ulaşım çok sıkıntı. Yani Çumra'dan bile buraya servis kalkmıyor maalesef. Çumra ile bura arası 12-13 kilometre. Yani ya özel aracınızda geleceksiniz ya da bir tur vasıtasıyla geleceksiniz. Ama gerçekten güzel yani. Buraya normalde gelmeyecektim ama iyi ki gelmişim. Şu gördüğünüz destek. Ve burada size gösterebileceğim, asıl size şeyleri göstereyim. Replika evleri göstereyim. Orada daha iyi anlaşılır. Burada buldukları şeyleri sergilemişler. Bunların hepsi bulunmuş. Yani ilk ayna, bu hayvan boynuzları. Birçok yerine zaten gidemiyoruz. Yasak. Ama çok ilginç gerçekten. Evler birbirine yapışıkmış. Bunun sebebi de sanırım hem o dönem vahşi hayvanlardan korkuyorlarmış, hem de herhangi bir saldırı anında falan toplu şekilde olup düşmana daha rahat karşılık vermek için evler birbirine yapışık. Evlerin arasında boşluk yok. Şimdi biz evlerine doğru bir yola çıkalım. Şimdi bunlar model evler. Şu arkadaki yapıya direkt gidip bakarsanız hiçbir şey anlamazsınız muhtemelen benim gibi. Ama bu model evler iyi olmuş bu sistemi anlamamız için. Normalde bu girişler yok. Sadece bizim girebilmemiz için yapmışlar. Burayı bildiğiniz gibi üstten giriş çıkışları oluyor. Çatalhöyük'teki evlere. Evet, şurada büyük bir oda olması lazım. Evet. Şu odaya girelim. Evet. Bunlar, tekrar edeyim, orijinalinde bulunmuş ve şu anda Ankara Etnografya Müzesi'nde bir kısmı da Konya Şehir Müzesi'nde sanırım sergileniyormuş. Gördüğünüz gibi resimlerle, yazı öncesi dönem olduğu için resimlerle her şeyi anlatmaya çalışmışlar. Duvarlarında şöyle resimler var. Yemek yaptıkları yer şurası. Burası onların oturma alanları, uyuma alanları. Bakalım başka ne varmış. Burada bitti. Burası depo alanıymış. Buraya buğdaylarını mesela falan depoluyorlarmış. Evet, şimdi başka bir eve geçelim. Burası başka bir ev. Hemen şöyle geçelim. Yine gördüğünüz gibi şunu size göstermiştim. Cenin pozisyonunda yakınlarını, vefat eden yakınlarını böyle gömüyorlarmış. Bu Akbaba figürü ve insan başı yok, dikkat edersiniz Akbaba figüründe. Yani bununla ilgili birkaç şey anlattılar ama sanırım bundan korktukları için, yani Akbaba'dan korktukları için şöyle bir şey anlattılar, pek ihtimal vermedim. İşte vefat eden yakınlarını önce dışarıya bırakıyorlarmış. Akbabalar onları yedikten sonra kemiklerini gömüyorlarmış. Çünkü koku yapıyormuş ceset. İçeride açısı pek, zaten başka bir yerde şöyle bir şey okumuştum. Burası da depo alanı. Başka bir yerde şöyle bir şey okumuştum. Yapılan araştırmalarda cesetler üzerinde, kemikler üzerinde herhangi bir gaga izine rastlanmadığını okumuştum. Bu daha mantıklı. Muhtemelen akbabaların belki başka hayvanların falan leşini yediklerini gördüklerinden dolayı o hayvandan korkmuş olabilirler. Bu da Kibele heykeli. Bu tanrıça olarak geçiyormuş. Bunu da yine orijinali sanırım Ankara Etnografya Müzesi'nde sergileniyormuş. Geniş kalçalı, büyük göğüslü kadın bereketi simgeliyormuş vesaire. Bir şeyler anlattılar ama benim açıkçası çok aklımda kalmadı. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Çumra'ya gelirseniz bir defa kesinlikle bence turla gelin. Ya da gelmeden önce çok araştırma yapın. Çünkü gidip şu tepeyi de göstereyim. Buraya Çatalhöyük demelerinin sebebi de şuymuş. Gördüğünüz gibi iki tepe var.
Ve şöyle çatallaşıyor. Oradan geliyormuş. Pek inanmadım açıkçası. Yani o dönemde çatala çatal mı diyorlarmış. Yani o biraz bana şey geldi. Şu direkt gidip Çatalhöyük kazı alanına bakarsanız hiçbir şey anlamadan geri dönersiniz ve bu ne, bunun için mi geldik dersiniz açıkçası. Ama bir tur rehberiyle gezdiğiniz zaman onun size anlattığı şeyler gerçekten etkileyici şeyler oluyor. Burası da başka bir model ev. Burası depo alanı. Burası onların ritüellerini gerçekleştirdikleri alan. Bunu ben size göstermiştim. Bu tarihteki ilk haritaymış. Bu altta gördüğünüz yerler Çatalhöyük'teki evlerin yerine, üstteki de ne dağıydı unuttum. Bir dağın, volkanik bir dağın patlamasını anlatıyormuş. Asıl birçok yer gezdik ama sadece şuna şey koymuşlar. Yukarıdan giriş koymuşlar. Hemen fırın burada. Yemek pişirdikleri yer burada. Ve eve giriş çıkış yaptıkları yer de şurası. Ölüm yaşının 30-35 olmasının bir sebebi karbon monoksit zehirlenmesi olabilir. Çünkü sürekli olarak, bir de bura bir soğuk bir yer. Şeyler de serin. Girdiğimiz yerler de serin. Muhtemelen sürekli ocak yanıyormuş. Ve sürekli olarak içeride karbon monoksit soluyarak akciğer kanseri olma ihtimalleri yüksek. Çatalhöyük bu kadar. Sanırım videoyu sonlandırabiliriz. Çumra merkeze gidemedim. Direkt buraya geldim otostopla. Çumra merkezden buraya araç yokmuş. Çok ilginç. Bu kadar önemli bir alan. En azından belediye yani kar etmese bile belli bir saatlerde buraya servis kaldırmalı. Burada belediyenin bir işletmesi var. Onu göstereyim size. Fiyatları uygundu. Hemen şu karşısı. Bura belediyenin işletmesi. Fiyatları da bu şekilde. Pahalı değil. Uygun. Evet, şimdi Konya'ya doğru yola çıkalım. Çatalhöyük bu kadardı. Görülmesi gereken bir yer ama şeyle gelmeyecekseniz gelmeyin bence. Çünkü yani kazı alanından çıkarılanları aslında görmek, bilmek lazım. Yoksa kazı alanında bir şey yok yani. Evet. Konya'da görüşürüz. Şimdi Konya şehirler ilçe otogarına geldim. Şöyle bir yer. Karatay otobüs terminali diye geçiyor. İlçe otobüsleri buradan kalkıyor. Birkaç ilçe hariç. Buranın bildiğiniz gibi çok ilçesi var. 32 tane falan ilçesi var. Bazı ilçe otobüsleri terminalden kalkıyormuş. Biraz merkezi dolaşacağım. Akşam Seydişehir'e gitmeyi düşünüyorum. Birkaç saat orada takılıp oradan Beyşehir'e gidip oradan tekrar pazar günü akşam buraya dönmeyi düşünüyorum. Şu anda plan öyle. Biz şimdi Mevlana Türbesi'ne doğru yola çıktık. Bu otogara, küçük otogara yakınmış zaten. Yürüyerek gidiyoruz bakalım.